Genomik tıbbın sunduğu o pencereden bakmaya hoş geldiniz diyelim. Bu alan sayesinde bazen böyle birbirinden tamamen bağımsızmış gibi duran sağlık sorunlarının aslında hani nasıl tek bir genetik kökene bağlanabildiğini görebiliyoruz. Evet, evet çok ilginç bir alan gerçekten. Bugün de işte 28 yaşındaki Ayşe Hanım'ın vakası üzerinden ilerleyeceğiz biraz. Kaynaklarımız bize bunu gösteriyor. Şiddetli baş ağrıları var, görme sorunları, beyincikte kitle, böbrekte kitle, yani bütün bunlar nasıl bir araya geliyor? Hı hı. Amacımız biraz da bu karmaşık bulguların ardındaki o genetik sendromu, yani von Hippel-Lindau'yu, kısaca VHL diyelim ve tabii tanı sürecini anlamak. Haydi bu durumu biraz daha detaylıca irdeleyelim. Kesinlikle. Ayşe Hanım'ın vakası dediğin gibi von Hippel-Lindau sendromunun yani VHL'nin oldukça öğretici bir örneği. Şöyle ki bu vücudun farklı organlarında iyi huylu veya bazen kötü huylu tümörlerin gelişme riskini arttıran doğuştan gelen yani kalıtsal bir durum. Kalıtsal olması önemli burada. Çok önemli. Özellikle aile öyküsünün detaylı incelenmesi bu tür genetik sendromların tanısında yani teşhisinde kritik bir rol oynuyor. Ayşe Hanım'ın şikayetlerine bakınca gerçekten hem endişe verici hem de çok çeşitli, 2 yıldır giderek artan bir baş ağrısı, baş dönmesi, denge sorunları ve görmede bulanıklık yaşıyor. Evet, Yapılan tetkikler sonucunda da göz dibinde retinal anjiyomlar, yani anormal damar yumakları diyebiliriz sanırım. Bunlar görülmüş. doğru. Damar büyümeleri, evet. Beyincikte kistik yapıda bir kitle, yani hemangioblastom deniyor buna sanırım. Aynen. Hemangioblastom. Gerçekten düşündürüyor. İşte tam burada o genetik bağlantı devreye giriyor. Bu bulguların özellikle beyincik ve retinadaki o hemangioblastomlar ile böbrek lezyonlarının genç bir bireyde yani Ayşe Hanım gibi 28 yaşında birinde bir arada bulunması VHL sendromu için çok ama çok güçlü bir işaret. Hmm. Bunlar adeta sendromun kart viziti gibi diyebiliriz. Yani tesadüfi bir birliktelikten çok daha fazlası altta yatan tek bir genetik nedeni yani VHL genindeki bir problemi düşündürüyor bize. Anladım. İşin aile boyutuna gelince durum daha da netleşiyor sanki. Kesinlikle. Ayşe Hanım'ın babası genç yaşta retinal anjiyom yaşamış ve beyincik kitlesi nedeniyle ameliyat olmuş. Dedesi böbrek kanseri tedavisi görmüş. Amcasında ise çok sayıda böbrek kisti varmış. Yani bu örüntü sadece VHL şüphesini arttırmakla kalmıyor. Evet, evet. Aynı zamanda genetik bilginin aile sağlığı takibinde nasıl böyle nesiller arası bir fark yaratabileceğini de gösteriyor sanki. Aynen öyle. Bu tablo tıpta bizim otozomal dominant kalıtım olarak adlandırdığımız geçiş modeline, yani kalıtım şekline mükemmel bir örnek. Ne demek bu? Hastalığa neden olan genetik bozukluğun, yani o gendeki hatanın, ebeveynlerden yalnızca birinden çocuğa aktarılması hastalığın ortaya çıkması için yeterli oluyor. Tek bir ebeveynden geçmesi yetiyor yani. Yitiyor, evet. Aile ağacında gördüğümüz bu dikey geçiş, yani farklı nesillerde benzer sorunların tekrar tekrar ortaya çıkması VHL tanısını çok kuvvetlendiriyor. Şöyle düşünelim, VHL geni normalde bir tümör baskılayıcı gen. Yani adeta hücre bölünmesi için bir fren görevi görüyor. Anladım, bir kontrol mekanizması gibi. Tam olarak öyle. İşte bu frendeki bir arıza, bir bozukluk, kontrolsüz hücre büyümesi ve dolayısıyla tümör riskini beraberinde getiriyor. Tek bir hatalı gen kopyasının bu kadar geniş kapsamlı etkilere yol açabilmesi hem çok ilginç hem de biraz ürkütücü aslında. Doktorlar tabii ki başka olasılıkları da düşünmüşlerdir, değil mi? Belki MEN2, BAP1 gibi başka sendromlar. Tabii ki. Ayırıcı tanı dediğimiz süreçte bunlar hep göz önünde bulundurulur. Ancak Ayşe Hanım'daki bu spesifik tümör kombinasyonu, yani hemangioblastomlar ve böbrek bulguları ve bunun üzerine bir de bu kadar net, bu kadar güçlü bir aile öyküsü eklenince VHL en olası tanı olarak öne çıkıyor. Çok güçlü bir şüphe oluşuyor. Peki bu noktada tanı kesinleşince veya şüphe çok güçlenince nasıl bir yol izleniyor? Yani yönetim nasıl oluyor? İşte burada sistematik yaklaşım çok önemli hale geliyor. VHL şüphesi doğrulandığında ya da artık çok güçlü olduğunda sendromun etkileyebileceği tüm organ sistemlerini kapsayan düzenli bir tarama protokolü başlatılıyor. Bu bir takip programı aslında. Neleri kapsıyor bu tarama?
Şöyle ki, beyin ve omurilik MRG'si ile olası hemangioblastomlar taranıyor, detaylı göz muayenesi, o bahsettiğimiz retinal anjiyomları erkenden saptamak için kritik. Böbreklerin ultrason veya MRG ile görüntülenmesi hem kistleri hem de daha önemlisi kanser gelişimini izlemek için şart. Sadece bunlar mı? Hayır, bitmedi. Ayrıca pankreas, böbrek üstü bezleri, özellikle feokromositoma dediğimiz hormon salgılayabilen tümörler açısından ve hatta iç kulak tümörleri için işitme testleri bile bu tarama planına dahil edilebiliyor duruma göre. Vay canına, bayağı kapsamlı bir takip gerekiyor yani. Amaç sadece var olanı bulmak değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları da henüz belirti vermeden en erken evrede yakalamak. Bu proaktif yaklaşım VHL gibi durumların yönetiminde herhalde hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Bu tarama stratejisi, yani bu düzenli takip, hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirebilmek için elimizdeki en güçlü araç. Erken teşhis, tedavi başarısını gerçekten önemli ölçüde artırıyor ve ciddi komplikasyonların riskini azaltıyor. O zaman Ayşe Hanım'ın durumu bize şunu çok net gösteriyor. Birbirinden bağımsız gibi görünen semptomlar nasıl tek bir genetik çatı altında toplanabiliyor? Aile öyküsü ne kadar değerli bir ipucu olabiliyor ve sistematik tarama erken tanıda ne kadar kritik bir rol oynuyor? Bu gerçekten de genomik bilginin bireyselleştirilmiş sağlık takibi ve yönetiminde nasıl bir devrim yaratabileceğinin canlı bir örneği. Tam olarak öyle. Bu vaka, genomik tıbbın sadece tanı koyma gücünü değil, aynı zamanda risk altındaki diğer aile bireyleri için proaktif ve kişiselleştirilmiş önleyici stratejiler geliştirme potansiyelini de çok güzel vurguluyor. Evet. Ve bu belki de size şu soruyu düşündürtebilir. Genetik kodumuzu daha iyi anladıkça, yani bu genomik bilgi arttıkça, bugün belki tedavisini hayal bile edemediğimiz hangi hastalıkların gidişatını kökten değiştirebileceğiz? Çok heyecan verici bir soru bu. Kesinlikle. Genomik tıp hastalıklarla mücadelede gerçekten yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor gibi görünüyor. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar üzerinden, özellikle de Ayşe Hanım'ın vaka notlarını kullanarak von Hippel-Lindau yani VHL sendromunu konuşacağız. Evet. Nedir bu sendrom? Nasıl teşhis ediliyor? Sebepleri neler? Ve en önemlisi nasıl yönetiliyor? Bunları anlamaya çalışacağız sizin için. Yani hedefimiz bu biraz karmaşık görünen konudan en kritik bilgileri damıtmak. Evet, VHL sendromu önemli bir konu. Vücudun çeşitli yerlerinde iyi huylu ya da bazen kötü huylu tümörlerin çıkmasına yol açabilen kalıtsal bir durum aslında. Ayşe Hanım'ın öyküsüyle başlamak iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü çok tipik bir vaka. Harika. Peki Ayşe Hanım'da VHL şüphesini uyandıran temel bulgular neydi? Kaynaklarda okuduğum kadarıyla beyincikte yani cerebellumda kontrast tutan kistik bir kitle, hemangioblastom diyorlar sanırım. Aynen, hemangioblastom. İyi huylu bir damar tümörü aslında. Tamam, sadece bu değilmiş. İki gözün retinasında da benzer lezyonlar, yine hemangioblastomlar. Evet, retinal hemangioblastomlar. Ve bir de her iki böbrekte çok sayıda kist varmış, artı bir de solit kitle. Bu da böbrek kanseri şüphesi uyandırmış. Güçlü bir aile öyküsü de cabası. Kesinlikle. İşte bu bulguların bir araya gelmesi, yani beyincik, retina ve böbreklerdeki bu lezyonlar VHL için çok tipik. Zaten aile öyküsünü bunu destekleyince şüphe iyice artıyor. Diğer testler normal çıkmış ama değil mi? Ya. Kan testleri, feokromositoma testi falan. Evet, onlar normal. Bu da diğer ihtimalleri biraz zayıflatıp VHL'i daha ön plana çıkarıyor aslında. Peki bu sendromun altında yatan sebep ne tam olarak? Neden oluyor bu tümörler? İşin kökeninde, yani temelinde genetik bir problem var. VHL sendromu adını aldığı VHL genindeki bir mutasyondan, bir değişiklikten kaynaklanıyor. Normalde bu VHL geni hücrelerin oksijen seviyelerine verdiği yanıtı düzenleyen ve aynı zamanda tümör oluşumunu baskılayan bir protein üretiyor. Yani bir nevi kontrol mekanizması. Hücrenin freni gibi mi? Çok güzel bir benzetme, aynen. Bir fren gibi. İşte mutasyon olunca bu fren sistemi arızalanıyor ve belirli dokularda tümör gelişme riski artıyor.
Anlıyorum. Klinik bulgular ve aile öyküsü bu kadar güçlüyken bir sonraki adım genetik test olmuş doğal olarak. Neden özellikle VHL genine bakılmış peki? Çünkü VHL sendromu vakalarının ezici çoğunluğunda, yani neredeyse %80'inde bu gende bir mutasyon saptanıyor. Ayşe Hanım'ın VHL gen analizinde de hastalığa yol açtığı bilinen heterozigot bir mutasyon bulunmuş. Heterozigot. Yani Yani şey demek bu, hepimizde her genden 2 kopya bulunur ya, işte onlardan sadece bir tanesi mutasyonlu, hatalı demek. Tek kopya. Bu bulguyla tanı moleküler düzeyde doğrulanmış oluyor. peki bu genetik bilginin aile için anlamı ne? Yani bu mutasyonun kalıtımı nasıl oluyor? İşte bu çok önemli bir nokta. Bu mutasyon otozomal dominant dediğimiz bir kalıtım şekliyle geçiyor. Yani daha basit anlatmak gerekirse, Yani tek bir hatalı gen kopyası hastalığa yetiyor ve çocuklara geçme riski var. aynen öyle. Tek bir mutasyonlu gen kopyası hastalığın ortaya çıkması için yeterli. Ve bu hatalı geni taşıyan bir ebeveynin her çocuğuna bu geni aktarma riski %50. %50. Yüksek bir oran. Evet. Bu yüzden ailedeki diğer bireylerin taranması, risk altında olup olmadıklarının belirlenmesi çok önemli. Nitekim Ayşe Hanım'ın babasında, amcasında, dedesinde de aynı mutasyon bulunmuş. Bu da ailedeki benzer hastalık öykülerini açıklıyor zaten. Tanı artık kesin. Peki bundan sonraki süreç ne? VHL sendromu nasıl yönetiliyor? Kaynaklar kesin bir tedavisi olmadığını söylüyor. Evet, maalesef VHL'yi tamamen yok edecek bir tedavi henüz geliştirilemedi. O yüzden yönetim stratejisi şuna odaklanıyor: gelişebilecek tümörleri olabildiğince erken saptamak, komplikasyonları önlemek ve tabii ki yaşam kalitesini en iyi seviyede tutmak. Bu da ömür boyu süren bir takip anlamına geliyor sanırım. Kesinlikle. Yaşam boyu sürecek çok disiplinli bir takip gerekiyor çünkü farklı organlar risk altında. Neler yapılıyor bu takipte? Biraz açabilir misiniz? Tabii. Mesela beyin ve omurilikteki hemanjioblastomları izlemek için düzenli MRG çekimleri şart. Eğer bir lezyon semptom verirse ya da büyürse o zaman cerrahi ya da bazen radyocerrahi gibi yöntemler gündeme geliyor. Gözler için Göz içinde düzenli muayeneler çok önemli. Retinal hemanjioblastomları erken fark etmek için. Gerekirse lazer veya kriyoterapi, yani dondurma tedavisi uygulanıyor. böbrekler de riskliydi sanırım. Evet, böbrekler belki de en dikkatli takip edilmesi gereken organlardan biri. Çünkü böbrek kanseri, yani RCC riski var. Bu yüzden düzenli ultrason veya MRAG ile izleniyor. Eğer kanser gelişirse, öncelik böbreği koruyucu cerrahi. Yani sadece tümörün alınması. Başka? Pankreas falan da vardı galiba. Doğru, pankreasta kistler veya tümörler olabiliyor. Bir de böbrek üstü bezinde feokromositoma dediğimiz tümör riski var. Onlar için de taramalar yapılıyor. Yani anlayacağınız, bu tam bir ekip işi. Nörolog, beyin cerrahı, onkolog, ürolog, göz doktoru, genetik uzmanı. Hepsi birlikte çalışmalı. Gerçekten çok kapsamlı bir süreç. İşin tıbbi yönü kadar psikolojik ve sosyal tarafı da ağır basıyor olmalı. Genetik danışmanlık burada nasıl devreye giriyor? Çok kritik bir rolü var genetik danışmanlığın. Aileye sadece hastalığın ne olduğu, nasıl geçtiği, %50 risk gibi anlatılmıyor. Aynı zamanda hastalığın herkeste farklı seyredebileceği, yani değişkenlik gösterebileceği. Yani aynı mutasyon olsa bile herkeste aynı şiddette olmuyor. Aynen öyle. Buna değişken ekspresyon diyoruz. Bu anlatılıyor. Risk altındaki diğer aile üyeleri için prediktif, yani öngörücü genetik test seçenekleri konuşuluyor. Bu testlerin yararları ama aynı zamanda potansiyel psikososyal zorlukları da. Ne gibi zorluklar mesela? Sigorta durumu, iş bulma, evlilik gibi konularda endişeler olabiliyor. Bu bilgiyle yaşamanın getirdiği psikolojik yük, bunların hepsi konuşuluyor ve tabii ki psikososyal destek sağlanıyor veya yönlendirme yapılıyor. Yaşam boyu takibin önemi tekrar tekrar vurgulanıyor. Çocuklarla test konusu hassas demiştiniz. Evet, çocuklarda genetik test her zaman etik açıdan dikkatle ele alınmalı. Ama VHL gibi durumlarda belirtiler erken yaşta başlayabiliyor ve erken tarama gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu yüzden genellikle risk altındaki çocuklara da test öneriliyor. Ama tabii ki aileyle çok detaylı konuşularak, onların onayı ve çocuğun durumu gözetilerek karar veriliyor. Anlaşıldı. Özetlersek, von Hippel-Lindau sendromu
Evet, genetik, pek çok organı etkileyebilen, ömür boyu dikkatli ve birçok farklı uzmanın birlikte çalıştığı bir takip gerektiren karmaşık bir durum. Ama kaynaklardan anladığımız kadarıyla umutsuz bir tablo da yok. Erken tanı ve proaktif yani önleyici bir yönetimle komplikasyonlar yönetilebiliyor, yaşam kalitesi arttırılabiliyor. Kesinlikle. Durum bu. Belki bu detaylı incelemeden sonra dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soru olabilir. Genetik olarak böyle bir yatkınlığımız olduğunu bilmek, bu bilgiyle yaşamak, bireyler ve aileleri için uzun vadede ne gibi psikolojik, ne gibi sosyal zorluklar getiriyor? Ve biz toplum olarak bu süreçte onlara nasıl daha iyi destek olabiliriz? Bu sorular, VHL gibi durumların sadece tıbbi değil, insani boyutunu da anlamamıza yardımcı olabilir belki de. Merhaba. Size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar von Hippel-Lindau yani VHL sendromu üzerine. Uzman yanıtlarıyla dolu. Yani amacımız VHL nedir, nasıl anlaşılır, vücudun nasıl etkiler ve yönetimi neden bu kadar önemli, bunları birlikte anlamak. O zaman başlayalım. Kaynaklarda bir Ayşe Hanım vakası var, oradan başlayalım isterseniz. Genç yaşta beyincik ve gözde hemanjioblastomlar, böbrekte kist ya da kitle, denge sorunları, görme sorunları, bir de ailede benzer tümör öyküsü. Bu tablo VHL için neden bu kadar tipik sayılıyor? Şöyle, VHL sendromu adını taşıdığı VHL genindeki bir mutasyondan kaynaklanıyor ve otozomal dominant kalıtılıyor yani baskın genle geçiyor. Vücutta birden fazla organda iyi ya da kötü huylu tümörlere bir yatkınlık durumu aslında. Tanı içinde net uluslararası kriterler var. Mesela ailede VHL öyküsü yoksa kişide 2 veya daha fazla merkezi sinir sistemi yani MSS hemanjioblastomu olması lazım. Anladım. Ya da bir MSS hemanjioblastomu varsa yanına bir de böbrek hücresi kanseri, RCC dediğimiz ya da feokromositoma gibi VHL'ye özgü başka bir tümör eklenmesi gerekiyor tanı için. Ayşe Hanım'ın durumu tam da buydu sanırım. Aynen öyle. Hem kendi bulguları hem aile öyküsü tam bu kriterlere uyuyor. Bu sendromu mesela MEN2 gibi başka ailesel tümör sendromlarından ayıran da zaten VHL'ye özgü bu hemanjioblastomlar ve RCC varlığı. MEN2'de daha çok tiroid, paratiroid sorunları ön planda oluyor. Peki ya tek tek çıkan, hani ailesel olmayan tümörlerden farkı ne? Güzel nokta. Farkı şu, VHL'de tümörler genelde daha genç yaşta başlıyor, birden çok organda ve çok sayıda çıkabiliyor ve tabii ki aile öyküsü işin içine giriyor. Aslında ilginç olan belli tümörlerin bir arada görülmesi direkt sendromu akla getiriyor. Peki bu VHL genindeki bozukluk tam olarak ne yapıyor? Yani VHL proteini, PVHL'ın normal görevi ne ki eksikliği bu kadar farklı tümöre yol açıyor? Burası gerçekten ilginç. Evet, PVHL proteininin çok kritik bir görevi var aslında. Hücrenin oksijen seviyesini algılayan HIF diye bir faktör var. Onu kontrol altında tutuyor. Yani yeterli oksijen varsa PVHL gidiyor, HIF'i işaretliyor ve parçalanmasını sağlıyor. Basitçe bu. Ama VHL geninde mutasyon olunca PVHL işlevini yapamıyor. Sonuç, hücrede normal oksijen olsa bile HIF durmadan birikiyor. Sanki sürekli oksijensizlik varmış gibi. Anladım. Yanlış bir sinyal yani. Aynen. Bu biriken HIF de sürekli olarak damar gelişimini yani anjiyogenezi tetikleyen VEGF gibi faktörlerin üretimini coşturuyor. Bu da kontrolsüz hücre çoğalmasına ve özellikle damardan çok zengin tümörlere yol açıyor. İşte hemanjioblastomlar, beyin, omurilik retina, berrak hücreli böbrek kanseri, RCC, feokromositoma, pankreas tümörleri hep bu mekanizmayla ilişkili. VHL'nin en karakteristik tümörleri olan hemanjioblastomlara biraz daha yakından bakalım. Baş ağrısı, denge kaybı, görme sorunları gibi belirtiler yapıyor dedik. Peki bunların yönetimi nasıl oluyor? Yönetim tamamen tümörün nerede olduğuna, ne kadar büyük olduğuna ve belirti verip vermediğine göre değişiyor. Yani kişiye özel biraz. Küçükse ve belirti yoksa genellikle düzenli görüntülemelerle MR gibi yakından izliyoruz. Aktif gözlem diyoruz buna. Ama büyüyorsa veya bası yapıp sorun yaratıyorsa, baş ağrısı, denge sorunu, görme kaybı gibi o zaman öncelikli tedavi cerrahi ile tümörü tamamen çıkarmak. Peki ameliyat mümkün değilse?
Eğer ameliyat riskliyse veya teknik olarak mümkün değilse, o zaman radyocerrahi yani çok hedefe yönelik ışın tedavisi bir seçenek. Göz retinasındakiler içinse lazer veya dondurma, kriyoterapi dediğimiz yöntemler var. Görmeyi korumak amacıyla kullanılıyor. Anladım. Yani hemanjioblastomlarda durum böyle. Peki ya diğer büyük riskler? Böbrek kanseri yani RCC ve feokromositoma için takip ve tedavi nasıl işliyor? Bu kısım VHL yönetiminin bel kemiği gibi duruyor sanki. Kesinlikle öyle. RCC riski VHL'li bireylerde %25 ila %45 arasında. Bu çok yüksek bir oran. Çok yüksek gerçekten. Saptandığında özellikle küçükse, yani genelde 3 santim altındaysa mümkün olan her durumda sadece tümörü alıp böbreği koruyan cerrahi, yani nefron koruyucu cerrahi yapılıyor. Böbreği korumak neden bu kadar önemli? Çünkü bu kişilerde sıklıkla iki taraflı böbrek tümörü veya aynı böbrekte birden fazla tümör gelişebiliyor zamanla. Böbrek fonksiyonunu maksimumda tutmak çok kritik yaşam kalitesi için. Anladım. Peki ya feokromositoma? Feokromositoma riski de %10-20 civarında. Bu böbrek üstü bezi tümörleri tehlikeli tansiyon yükselmelerine neden olabiliyor. O yüzden taramaya çok daha erken 5 yaş civarında başlıyoruz. Yıllık idrar veya kan metanefrin testleriyle. Feokromositoma saptanırsa belirti vermese bile cerrahiyle çıkarılması gerekiyor. Ama çok önemli bir nokta var. Ameliyat öncesi tansiyonun özel ilaçlarla, alfa blokerlerle mutlaka kontrol altına alınması lazım. Yoksa ameliyat sırasında ciddi riskler ortaya çıkabilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor yani. Kesinlikle. Unutmamak lazım, VHL ile ilişkili tüm bu tümörler genelde tek başına çıkanlara göre daha genç yaşta ve iki taraflı olma eğiliminde oluyorlar. Durumun genetik göçüşte olması, yani otozomal dominant olması, aile danışmanlığını da çok önemli kılıyor tabii. Kaynaklarda yüksek penetrans ve değişken ekspresyon diye terimler geçiyor. Yani mutasyonu taşıyan neredeyse herkeste hastalık gelişiyor ama şiddeti kişiden kişiye değişiyor. Bu ailelere nasıl anlatılıyor? Evet, ailelere her çocuğun %50 ihtimalle bu geni miras alabileceği anlatılıyor. Yüksek penetrans şu demek, geni taşıyorsanız hayatınızın bir döneminde VHL ile ilişkili bir tümör geliştirme riskiniz çok yüksek. Bu bilgi düzenli taramanın neden bu kadar hayati olduğunu vurgulamak için önemli. Hı hı. Değişken ekspresyon ise işin diğer yüzü. Aynı aile içinde bile hastalık çok farklı seyredebilir. Bir kişide sadece birkaç basit kist varken, kardeşinde veya çocuğunda çok daha ciddi beyin ya da böbrek tümörleri olabilir. Yani genin varlığı hastalığın ortaya çıkacağını gösteriyor ama ne kadar şiddetli olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Göstermeyen aile üyeleri için test yaptırma kararı bu zor bir karar olsa gerek. Kesinlikle zor. Henüz bir belirti yokken acaba bende de var mı diye test yaptırmak geleceğe dair bir belirsizlik ve kaygı yaratabiliyor tabii. Psikolojik yükü var. Ama VHL'de durum biraz farklı. Çünkü erken tanı ve takip gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden testin sağlayacağı fayda, yani erken müdahale şansı, genellikle bu kaygıdan daha ağır basıyor. Çocuklarda test yapılması peki? O da etik olarak hassas bir konu. Çok hassas. Ama VHL'de göz tümörleri, retinal anjiyom veya feokromasitoma gibi durumlar çok erken yaşlarda, hatta çocuklukta bile ortaya çıkabiliyor ve erken müdahale gerektiriyor. Bu yüzden çocuğun sağlığı ve iyiliği düşünülerek genetik danışmanlık eşliğinde test yapılması genellikle öneriliyor. O zaman özetlersek, VHL sendromu, VHL genindeki tek bir hatadan kaynaklanan, evet ciddi ve ömür boyu dikkatli takip gerektiren kalıtsal bir durum. Ama işin umut veren tarafı, altta yatan mekanizmayı, özellikle bu HIF yolunu anlamamız sayesinde ve tabii buna yönelik tarama ve tedavi yöntemleriyle, VHL ile yaşayan insanların hem yaşam kalitesi hem de süresi belirgin şekilde artırılabiliyor. Kesinlikle. Bu durum, genetik yatkınlıkları bilmenin, multidisipliner yani birçok farklı bölümün birlikte çalıştığı tıbbi takibin ve genetik danışmanlığın ne kadar hayati olabileceğinin çok somut bir örneği aslında. Bu üçü olmadan olmaz. Ve bitirirken size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. VHL yolunun hücrenin en temel mekanizmalarından biri olan oksijen algılamayla yani HIF'le bu kadar yakından ilişkili olması sadece bu sendromun ötesinde
ne ifade ediyor olabilir? Mesela genel olarak kanser metabolizması ya da vücudumuzun düşük oksijenli ortamlara, diyelim yüksek rakıma uyum sağlama mekanizmaları gibi daha geniş alanlardaki araştırmalar için ne gibi kapılar aralayabilir?